Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Değerli bir konu ağırlıyoruz bu bölümde. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi aslında İstanbul Havalimanı üzerine bir miktar değerlendirme yaparız. Çünkü bir taraftan İstanbul Havalimanı'nın operasyonu büyüyor, operasyon gelişiyor, hava trafiği çok yoğunlaşıyor, yaz dönemi geliyor. Dolayısıyla aslında nasıl bir sezon beklediğinize dair de değerlendirmenizi almak istiyorum. Ama diğer taraftan da özellikle İstanbul Havalimanı'nın başlangıcından itibaren şirket yapısı, o şirket yapısının gelişimi, yapılan son sermaye artırımıyla birlikte biraz kafaların karıştığını, biraz da kamuoyunda bilgi karmaşası oluştuğunu anlıyoruz. Dolayısıyla biraz bunu sadeleştirmek adına ben bu kısmıyla başlamak isterim müsaade ederseniz. Çünkü aslında İstanbul Havalimanı ihaleye girildiğinden bu yana şirket yapısında bir takım farklılıklar oldu. İlk etapta nasıl başladı? Şimdi şirket yapısı olarak soruyorum. Nasıl bir yapıyla yönetiliyor? Dediğiniz gibi İstanbul Havalimanı aslında ilk başta zamanın gereklerine göre bir yapıyla başladı. Ama aradan geçen zamanda öncelikle inşaatın öncelendiği, sonrasında işletmeye geçişin ve operasyonları büyütmenin öncelendiği bir dönemden geçti. Bu süreçlerin sonunda da aslında geldiğimiz noktada 10 tane şirketimiz var. Havalimanı ekosisteminde devam eden hayatına. Bu şirketlerle ilgili bir organizasyonel yapı oluşturma ihtiyacı gelişti. Biliyorsunuz havalimanı ihalesi yapıldıktan sonra birinci odak noktası aslında 42 aylık sürede çok agresif bir inşaat planlamasını başarıyla yerine getirmek önceliği vardı. Dolayısıyla ihaleyi kazanan şirketimiz İGA Havalimanı İşletmesi'nin yanı sıra İGA İnşaat Adi Ortaklık şirketimiz kurulmuştu. Ve yani iki tane şirket var. Bir tanesi ihaleyi alan anonim şirket, değil mi? Aynen İşletme öyle. AŞ. Diğeri ise inşaatı yapmak üzere kurulmuş olan o dönemki ortakların gene aynı oluşturduğu ortaklık yapısında aynı ortaklık yapısında bir adi ortaklık vardı. Kesinlikle. Bu da zaten aslında standart bu tip proje finansmanlarında gördüğümüz bir yapı. Special Purpose Vehicle dediğimiz özel amaçlı kurulmuş şirket İGA İşletme AŞ, EPC Contractor dediğimiz inşaatın müteahhitliğini yapmak üzere kurulmuş olan, Taahhüt tarafını oluşturan, taahhüt tarafını yapacak olan inşaat adi ortaklık şirketi. 42 aylık inşaat süresi boyunca çalışan sayısı 40 binleri bulan bir büyüklüğe ulaştı İGA İnşaat Adi Ortaklık şirketimiz. Ancak 2018'in sonunda inşaat tamamlandıktan sonra önceliğimiz tabii ki artık işletme tarafına yoğunlaşmak oldu. İnşaat bitince bu tarafa doğru. Doğal olarak inşaat şirketimiz biraz daha küçüldü. İşletme şirketimiz bu sefer büyümeye başladı. Bugün geldiğimiz noktada da işletme şirketimiz taşeronlarıyla beraber 12 bin kişilik bir işveren konumunda. Bilanço büyüklüğüne göre de Türkiye'deki en büyük reel sektör şirketlerinden bir tanesi haline gelmiş durumda. Ama tabii havalimanı aslında büyük bir ekosistem. Sadece havalimanının işletmesi veya inşaatından oluşmuyor oradaki ekonomik faaliyetler biliyorsunuz. Gayrimenkul geliştirme gibi, akaryakıt operasyonları gibi, güvenlik hizmetleri gibi, bilişim gibi, otel gibi alt gene aynı hissedarlık yapısına sahip farklı şirketler de bu süreç içerisinde kuruldu. Havalimanı ekosistemi içerisinde 1100'den fazla aslında ticari işletme var. Tamamının İGA ile imzalanmış sözleşmeler dahilinde bizim de devletle olan sözleşmemizin çerçevesini çizdiği bir ticari ilişki söz konusu. İGA'da bu havalimanı ekosistemi içerisinde yönetici ve işletici sıfatına sahip. Bu sistem dahilindeki ihtiyaçları karşılamak üzere de kurulmuş gene grup şirketlerimiz vardı. Biz stratejik olarak bu yapıyı daha derli toplu hale getirmek, yönetsel olarak performans takibini daha doğru yapabilmek, gene maliyetlerin doğru yerlerde oluşması ve bunun oluşturacağı gereksiz vergi yüklerini yönetebilmek gibi sebeplerle aynı zamanda da İstanbul Havalimanı'nın başarıyla hayata geçmesi sonrasında biliyorsunuz yurt dışından da çok ciddi anlamda teveccüh gördü projemiz. Buradaki işletmeye geçiş ve hazırlık dediğimiz ORAT süreçlerinde dünyanın en büyük havalimanının planlanmasının arkasındaki master planlama sürecinde işletme ile ilgili süreçlerde ve inşaatla ilgili süreçlerdeki başarı global anlamda da ciddi bir dikkat çekti. Bu kapsamda da bize ulaşan danışmanlık gibi, yatırım
yatırımcı olma gibi talepler ulaşıyor. Gene burada da aslında bu yapıya cevap verecek bir kurgu oluşması kapsamında İGA Holding AŞ'yi kurduk. Şu anda aslında bu sürecimiz hala devam ediyor. İlk aşamasını tamamladık. Kalan kısmı da Eylül ayı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Bu operasyon tamamlandığında aslında havalimanı ekosistemindeki şirketlerimizin tamamı İGA Holding AŞ altında toplanmış olacak. Dolayısıyla aslında şu anda elinizde sadece İstanbul Havalimanı'nı işletmek üzerine kurulmuş olan bir şirketler grubu varken bunu holding çatısı altına taşıdığınızda yurt dışına hizmet de verebilen, farklı ihalelere de girebilecek farklı bir yapı meydana gelmiş oluyor. Aynen. Dolayısıyla aslında holdingi kurduğunuz zaman holdingin içerisindeki sermaye yapısını da ona uygun bir şekilde dizayn etmek gerekli. Son sermaye artırımı zannediyorum bunun için, doğru mu? Kesinlikle. Şimdi dünyada havacılığın payı taşımacılık sektöründe her geçen sene artıyor. Ortalama %1'lik bir ekonomik büyümenin karşılığında havacılık sektörünün %2,7 büyümeye tekabül ettiğini görüyoruz. Bu kadar hızlı büyüyen bir sektör içerisinde de aslında Türkiye'nin gerçekten jeopolitik konumu büyük bir avantaj sağlıyor. Daha önceki konuşmalarımızda da aslında değinmiştik. İstanbul Havalimanı'nın bu kadar büyük tasarlanması, Türk Hava Yolları'nın bu kadar büyük yatırımlarla filosunu çok hızlı bir şekilde büyütmesinin arkasında da aslında bu büyüyen pastadan daha büyük pay alma stratejisi var. Tabii bu kadar büyük ölçekte küresel bir oyuncu olmanın gereği de aslında iyi yönetilen, profesyonel yönetime sahip, güçlü sermaye yapısına sahip şirketlerle bunu yapmak. Bizim az önce de bahsettiğim gibi aslında çok büyük bir yapı. İstanbul Havalimanı içerisinde kaldığınızda bile aslında milyarlarca euroluk büyüklüklerden bahsediyoruz biliyorsunuz her alanına baktığımızda. Ama küresel ölçekte de çok önemli bir oyuncu olmayı hedeflediğimiz noktada sermaye yapısının güçlü olması gereken bir yapıyla ilerledik. Hissedarlarımız da burada hem projeye hem şirkete olan güveninin de bir göstergesi bu aynı zamanda. Yurt içindeki kendi kaynaklarını da kullanarak buradaki bu sermaye artışına katıldılar. Sermaye artırışında kullanılan kaynağın nereden geldiği ile ilgili tartışma var. Yurt dışından mı geldi, yurt içinden mi geldi diye. Nereden sağlandı kaynak? Yani bu elbette CEO olarak sizin görev alanınız değil, hissedarların açıklaması gereken bir şey ama çok tartışıldığı için ben sormak istiyorum. Yani aslında şöyle, bu tabii dediğiniz gibi hissedarların konusu ama şeyi söylemekte fayda var. Bu yurt içindeki kendi faaliyetleriyle oluşturduğu kaynaklardan sağlanan bir sermaye artışı oldu. Ama günün sonunda aslında tabii herhangi bir şirkette işte nakdi bir sermaye arttırımının taahhüt edilip ödenmiş olması dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi şirkete bakarsanız bakın aslında çok olumlu bir şeydir. Bütün ülkelerdeki ekonomi yönetimleri şirketlerin güçlü olması için sermaye yapılarının kuvvetlendirilmesini de teşvik eder. Bu anlamda da aslında ben bu son gelişmenin hissedarlarımızın hem Türkiye ekonomisine hem de İGA'ya olan güvenini gösterdiğini düşünüyorum. Sermaye artırımının nakdi olarak yapılmasının sağlamış olduğu size özel herhangi bir avantaj var mıdır? Yani diğer şirketlere sağlanmakta olanla size sağlanmış olan arasında herhangi bir fark var mıdır? Bu aslında tamamen standart bir uygulama. Yani bunun vergisel anlamda İGA'ya veya işte bizim hissedarlarımıza sağladığı özel bir avantaj olmadı. Ama günün sonunda dediğim gibi bu aslında sermaye yapısının kuvvetli olması herhangi bir şirkette hem bütün genele açık olan işte belli uygulamalardan faydalanmanızı da sağlıyor. Hem de şirketin ileriye dönük yapacağı büyük yatırımlar için de aslında önemli bir güç göstermiş oluyor. Özellikle tabii son dönemde holdingleşmenin avantajlarından bir tanesi enflasyon muhasebesi üzerinden de oluşabilecek olan ekstra bir öz kaynak zorlayıcı faktörden kaçınma imkanı da sağlaması. Dolayısıyla bu tarafında bir sormak isterim. Yani bu holdingleşme sonrasında aktif pasif yapısı arasındaki denklemde ne gibi bir farklılık oluyor da oluyor mu? Ne kadar etkiliyor? Aslında çok doğru bir noktaya değindiniz. Bu genel olarak dünyada da Türkiye'de de gördüğümüz işte bir yatırım yaptığınızda biliyorsunuz bunun bir kısmını
öz kaynağınızla sağlıyorsunuz. Bir kısmı dış kaynaklarla sağlıyorsunuz. Bilançonuzun aktifindeki varlıklarınızı hangi kaynaklardan finanse ettiğinizle ilgili bir durum. Enflasyon muhasebesi uygulaması yapılan ülkelerde tabii bu aktif tarafı da değerlenen kalemlerle pasif tarafta değerlenen kalemler birbirlerine eşleşmediği durumda tabii arada oluşan fark üzerinden bir kar oluşması söz konusu olabiliyor. Tabii bu eğer sermaye yapısı güçlü olmazsa şirketlerin enflasyon muhasebesi sonrası bir kurumlar vergisi etkisi olabiliyor. Dolayısıyla bu aslında bir yönetsel bir tercih. Eğer kendi kaynaklarınızla finanse edebiliyorsanız yatırımlarınızı, yaptığınız işe güveniyorsanız, sermayesini güçlendirmeyi göze alabiliyorsanız enflasyon muhasebesinin etkisini minimize etmiş oluyorsunuz. Ama eğer şirket daha çok dış kaynakla fonladıysa kaynaklarını, burada gene enflasyon muhasebesinde aslında parasal kalemler siz de çok iyi biliyorsunuz. İşte kurla, faizle tekrar gene gelir tablosuna gider olarak yansıyabiliyor. Ama bunun etkileri tabii farklı oluyor. Sadece enflasyon muhasebesi açısından baktığınızda aktif ve pasif kalemlerde değerlenen şeylerin benzer olması, sermayenin oranının yüksek olması tabii buradaki etkiyi azaltıyor. Dolayısıyla aslında bu da önemli etkenlerden bir tanesi. Şimdi elbette yine İstanbul Havalimanı çerçevesinde kalıp bu taraftan sormaya devam edeyim. Son dönemde çok tartışılan konulardan bir tanesi kira ödemesi. Dolayısıyla bunun sosyal medyada da çok tartışıldığını, kamuoyunda da çok fazla konuşulduğunu görüyoruz. O nedenle buraya da açıklık getirmek isterim. Bu bağlamda bakıldığında şu ana kadar başlangıçta birincisi ihale şartnamesiyle verilmiş olan belli başlı taahhütler var. Ve işletme süresinin tamamında ödenecek bir yıllık ortalama bedel var. Şu an itibariyle İstanbul Havalimanı bunun neresinde, ne kadarlık bir kira ödemesi yapıldı, ne kadar da yolcu başına garanti üzerinden gelmiş olan fazla yolcudan kaynaklanan ekstra ödemesi söz konusu oldu. İstanbul Havalimanı aslında bu kamu özel işbirliği projeleri içerisindeki en güzel ve başarılı örneklerden bir tanesi bana göre. Bunun birçok sebebi var arka planda. Tabii az önce bahsettiğimiz küresel rekabette Türkiye'yi ön plana çıkartması, turizmde, ticarette, lojistikte ciddi bir altyapı sağlayarak aslında buradaki payımızın artması, yaratılan değerin büyütülmesi anlamında önemli katkıları oldu. Ama bir açıdan da baktığınızda hem devlete ciddi bir yatırımı tamamen özel sektörün kendi kaynaklarıyla finanse ederek oluşturduğunu, yani yatırımın tamamını özel sektörün yaptığını, bunun üzerine yıllık kira ödemeleri yaptığını, hatta ve hatta işte bu ihalelerin teşvik edilmesi, finanse edilebilir hale getirilebilmesi için gerekli olan bu garanti mekanizmalarından baktığımızda da garantinin çok üzerine çıktığımızı görüyoruz. Bizim projemizde bugüne kadar 1 milyar 233 milyon euroluk bir ödeme yaptık devlete. Bu yılda gene 883 milyon euroyu aşan bir ödeme yapmayı planlıyoruz. Bu bizim devlet hava meydanları ile olan sözleşmemiz gereği yıllık kira ödemelerimiz var. Burada da herhangi bir gecikme olmadan, herhangi bir aksaklık olmadan düzenli bir şekilde bu kira ödemelerimizi yapmayı bugüne kadar başardık ve taahhüt ettiğimiz şekilde de yapmaya devam edeceğiz. Ama burada eşik altında kaldı, şu kadarını ödemedi falan gibi çok tartışma var ya, onu bir sormak istiyorum. Yani ödemeniz gereken normal yıllık planlamada, ihale şartnamesi sonrasında ortaya çıkan planlamada orada galiba nedir? bu şey kafa karıştırıyor biraz. Pandemi dönemindeki uygulamalar. Şimdi pandemi döneminde tabii ki bütün sektörün durduğu bir dünyada diğer paydaşlar da, hani İGA'nın dışındaki diğer havacılık paydaşları da tabii ve diğer aslında başka alanlarda da biliyorsunuz burada devletin sağladığı kolaylıklar oldu. Pandemi döneminde bir askıya alma dönemi diyelim biz ona, öyle bir dönem geçirdik. Ama orada da gene İGA'ya özel, diğerlerine verilmeyen bir hak verilmedi. Hatta biz diğerlerinden daha, bizim pandemiden çıkışımız yolcu sayısıyla ilişkilendirilmişti. Diğer bütün havalimanlarından da daha erken pandemiden çıktık biliyorsunuz. Bunun sonucu olarak da aslında biz daha tekrardan erken ödemelere başladık. Ne kadar sürelik kira sözleşmenin sonuna eklendi? Yaklaşık 2 yıl.
yaklaşık 2 yıllık bir kira sözleşme sürecinin sonuna eklendi. Çünkü o 1,5-2 yıla yakın süreçte normal şartlar altında ne kadar yolcu vardı, o 2 yılda ne kadar yolcu oldu? Bir onu sorayım. Aslında orada şöyle, bizim tabii mekanizmamız biraz daha farklıydı. Biz o dönemde elde edilen gelirleri de devlet hava meydanlarına ödedik. Yani sabit giderlerin üzerinde oluşan gelirlerin tamamı o dönemde devlet hava meydanlarına aktarılmış oldu. Aslında orada yaratılan bir değer varsa da aslında bu Ödeme olarak oldu. Devlete gitmiş oldu. Bu anlamda da baktığınızda aslında gene hani pandemi döneminde bile devlete bir ödeme yapan bir şirket konumundaydı İGA. Az önce söylediğiniz ödemelerin neresindeyiz konusundaysa bizim 25 yıllık bir işletme süremiz var. 25 yıllık işletme süresinde de toplam 22 milyar 152 milyon euro artı KDV'lik bir kira taahhüdümüz var devlet hava meydanlarına. Bu da uygulama sözleşmesinde belirlenen ödeme planı dahilinde ödeniyor. Hep o sayının ortalaması olarak böyle bir 1 milyar kafada var. Biz de aslında bu 2025 yılı itibariyle de o 1 milyarın üzerine çıkıyor olacağız kira ödemelerinde. Hatta burada ihaleden sonra şöyle de bir dezavantaj oldu bizim açımızdan. KDV oranı %18'di biliyorsunuz. %20'ye çıkmasıyla beraber biz o 22 milyarın üzerine eklenecek olan KDV rakamı da artmış oldu. Bu anlamda da hani ortalamada böyle 1 milyar diye düşündüğümüz kira 1 milyar 60 milyon euro mertebesinde gerçekleşecek. Dolayısıyla 2025 yılından itibaren 1 milyar euronun üzerinde kira ödemesi gerçekleştirmiş olacaksınız. Peki yolcu başına, yani bu garanti yolcunun üzerindeki gelirlerin kamuyla paylaşımı konusunda orada ne kadar bir kaynak aktarımı oldu? Orada da şimdiye kadar 50 milyon euroyu aşan bir ek ödeme yaptık biz kiraların yanı sıra. Oradaki mekanizma şu şekilde çalışıyor. Bizde birçok gelir kalemi var ama sadece dış hat yolcularının üzerinden ödenen gelirle ilgili bir garantisi var devlet hava meydanlarının. Dış hat yolcu geliri o rakamın üzerinde gerçekleşirse biz o üzerinde gerçekleşen kısmı devlet hava meydanlarına ödüyoruz. Altında kalırsa devlet hava meydanlarından bir garanti ödemesi alabiliyoruz. Ama geldiğimiz noktada bugüne kadar 53 milyon euroluk bir ek ödeme yaptık. Bunun da gene devam etmesini bekliyoruz. Gene garanti edilen dış hat yolcudan bu yıl yaklaşık 70-75 milyon euro üzerinde bir dış hat yolcu geliri oluşmasını öngörüyoruz. Bu da gene kiraya ek olarak devlet hava meydanlarına İGA tarafından ödenecek. Peki özellikle tabii sözleşme süresinin buraya kadar gelen kısmı sizin planlamalarınızın neresine tekabül eder? Araya bir salgın girdi çıktı ama evet. Şu anda başta yaptığınız planlamanın, finansal olarak yaptığınız planlamanın hangi aşamasındasınız? Uyumlu gidiyor mu? Eksiği var mı? Fazlası var mı? Biliyorsunuz ben projenin başında aslında havalimanı CFO'su olarak başlamıştım. Evet. Bu tarz büyük projelerde de biliyorsunuz finansal modellemeler yapılıyor. Finansal modelin arkasına birçok varsayım koyuyorsunuz. O varsayımların hepsi bir araya gelerek belli hesaplamalarla gelir gider nakit akışını oluşturuyor. Benim için aslında bu en büyük mutluluk kaynaklarından bir tanesi. Çünkü çok kompleks bir yapıda, çok kompleks bir inşaatı, operasyona geçişi olan, ticaret tarafı da en az havacılık kadar büyük yer kaplayan bir projede bu kadar az sapma, bir de arada pandemi geçti. Ama bugün geldiğimiz noktada bu kadar az sapma olması, hatta o ilk beklentilerin de bir tık üzerine çıkılabilmiş olması bir finansçı için aslında çok büyük bir mutluluk kaynağı. Çünkü kreditörlere taahhüt ettiğiniz bir business plan var ve onu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ama tabii bunun arkasında da büyük planlama, emek var, çalışma var. Projenin kendi dinamiklerinin kuvvetli olması var. Biz bugün geldiğimiz noktada birinci etapı tamamen tamamlamış. 10,2 milyar euroluk yatırım taahhüdünün 7,6 milyar eurosunu bitirmiş. İkinci etap yatırımlara da başlamış durumdayız. Ama bundan sonrası artık nispeten daha küçük yatırımlar ve işin ayağa kaldırılmasından sonra büyütülmesi safhası. Bu anlamda da aslında ileriye dönük olarak da iyimser olmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Şimdi trafik kısmına geçeceğim ama isterseniz önce kısa bir aramız var. Onu verelim. Ondan sonra biraz daha yaz sezonuna dönük beklentiler, özellikle orta uzun vadeli yolcu trafiğine dair beklentiler, biraz daha bunlarla devam edelim.
Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde ağırlıklı olarak şirket yapısını ve oradaki dönüşümü konuştuk. Koşullardan ve finansal bacaktan oldukça bahsettik. Şimdi nasıl bir yolcu trafiği bekliyorsunuz bu yaz döneminde? 2023 yılında biliyorsunuz 76 milyon yolcu ve 503 bin uçuş sayısıyla bitirmiştik yılı. Bu da bizi aslında Avrupa'da birinci havalimanı yapmıştı. 4 yıldır da üst üste zaten en çok uçuş yapılan havalimanı özelliğini koruyor İstanbul Havalimanı. 2024 yılında da 85 milyon yolcu hedefiyle başladık yıla. Bu anlamda da aslında olayın iki boyutu var. Bir, Türk Hava Yolları'nın da yeni anlaşmalarla filosunu büyüttüğü bir dönemden geçiyoruz biliyorsunuz. Bir yandan da İstanbul Havalimanı'nı kullanan diğer hava yollarının sayısını da arttırmak üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Bu yolcu tarafında, bir de kargo tarafında da gene paralelde çalışmalarımız devam ediyor. %12,5'luk büyüme hedefine yakın gidiyoruz yılın başından bugüne kadar. Orta Doğu'daki durum biraz dönem dönem olumsuz etkileri oluyor. Ama bunun karşılığında da yeni hava yollarının getirdiği trafikte bunu olabildiğince kompanse ettiğini gördük yılın ilk 5 ayında. Dolayısıyla 85 milyon yolcu hedefimiz hala bizim için geçerli ve ulaşılabilir bir hedef gibi görünüyor. Gene geçtiğimiz yıl günlük yolcu ve günlük uçuş sayısı olarak Avrupa tarihinin rekorunu kırmıştık. Bir günde 1690 uçuş yaparak Haziran ayında, bir günde de 266 bin yolcu yaparak Temmuz ayında Avrupa tarihinin rekorunu kırmıştık. Bu Kurban Bayramı tatilinde de yolcu sayısı rekorunu daha da geliştirmek hedefindeyiz. Nereye kadar çıkabiliyor? Yani o zaten havalimanının zannediyorum şu anki personel yapısı ve kendi fiziksel koşullarıyla ulaşabileceği limite yakın, doğru mu? Şöyle, bizim havalimanımızın teorik kapasitesi 90 milyon yolcu olarak tanımlanmış durumda ama tabii bu aslında havacılıkta birçok süreç tanımlanıyor. Biz birçok süreç açısından over design dediğimiz aslında bunun çok üstünde yolcu geçirebileceğimiz bir havalimanıyız. Az önce bahsetmiştim aradan önce. İkinci etap yatırımlarımız başlamıştı demiştim. 89 milyon yolcuya ulaştığımızda terminal kapasitesini 120'ye çıkartacak düzenlemeler yapıyor olacağız. Bu anlamda da aslında kapasite sorunu olmayan bir havalimanı İstanbul Havalimanı. Hala bu söylediğimiz rakamlarla bile. Ne kadar zamanda, hangi yılda mesela planlıyorsunuz mesela 120 milyon yolcuya çıkartacak Şimdi o kapasite zaten biz artsın? bu yılı 85 milyon hedeflediğimiz için önümüzdeki yılda terminal kapasitesiyle ilgili yatırımlar aslında şekillenmeye başlamış olacak. Çünkü bizim 4 etaplık yatırım fazlarımız ağırlıklı olarak pist ve terminal yatırımlarıyla ilişkili. Terminal yatırımları yolcu sayısıyla tetikleniyor. Pist yatırımları uçuş sayılarıyla tetikleniyor. Halihazırda biz 3 ana 2 tane yedek pisti olan 1,4 milyon metrekare terminali olan bir mega havalimanıyız zaten. Ancak bir ana bir yedek pist yatırımlarımız faz 2 kapsamında başlamıştı. Terminal kapasite mevcut terminalin içerisinde yapılacak düzenlemelerle 120'ye çıkartıldığında faz 2'nin B'si de tamamlanmış olacak. O zaman teorik olarak da 120 milyon kapasitemiz var diyeceğiz. Yani aynı terminaldeki genişlemeyle yapıyorsunuz Evet, bunu. yani, doğru mu? Terminalin içerisindeki güvenlik kontrol noktalarının sayısı, tuvaletlerin sayısı, pasaport geçiş sayıları gibi bunların hepsinin simülasyonları var. Belli bir hizmet kalitesi standardının altına düşmeden pik saatlerde ne kadar buradan yolcu proses edebiliyorsunuz? Bu yeterli olmadığında bunun yanına nerede kapasite koyabilirsiniz? Bunların planlamaları yapılıyor. Bu anlamda da aslında çok uzak bir tarihten bahsetmiyoruz. Dediğim gibi 2 yıl içerisinde bu da hayata geçmiş olacak, başlamış olacak. Pist yatırımları ne zaman tamamlanıyor? Şimdi aslında İstanbul Havalimanı demin söylediğim gibi büyüdükçe yeni yatırımların tetiklendiği bir mekanizma var. Bizim avantajımız sıfırdan yapılmış bir havalimanı olarak bütün fazların, bütün kriterleriyle beraber tanımlanmış olduğu bir master planımızın olması. Bu master plan dahilinde de 6 ana 3 pist yani 9 tane pist, 2 tane de terminalin olduğu bir havalimanı oluncaya kadar burası büyümeye devam edecek. Yeni yatırımlar devam edecek. Muhtemelen bizim işletme süremiz
sonuna geldiğimizde hala yatırımlar sürüyor olacak bu anlamda da. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İstanbul Havalimanı'nda hiçbir kapasite sınırlaması şu anda da yok. Doğru zamanlarda doğru yatırımlar hayata geçirileceği için ileride de öngörmüyoruz. Ki az önce bahsettim yeni hava yolları katılıyor diye. Biz 61 hava yoluyla başlamıştık 2019'da tam kapasiteyle çalışmaya başladığımızda. Geçen 2023 yılı sonunda 100 hava yoluna ulaşma hedefimiz vardı ve 101 ile bitirdik yılı. Bu yılda gene bir agresif hedefle başladık. Bu 101'i de 110'a çıkarma hedefimiz vardı. Şu an itibariyle 106'ya gelmiş durumdayız. Bu yıl sonunda aslında bu anlamda da dünyada en fazla havayolu şirketine ev sahipliği yapan havalimanı unvanını da İstanbul Havalimanı ele geçirmiş olacak. Bu hava yollarını da aslında buraya cezbeden konulardan bir tanesi de hem operasyonel verimlilik, burada iyi servisi düşük maliyetlerle alıyor olmaları, coğrafi konum olarak İstanbul'un çok ideal bir aktarma merkezi olmuş olması. Ama bunun yanı sıra hava yolları için tercih edilen, gene peak saatler dediğimiz saatlerde uçuş imkanlarını mümkün kılan kapasitenin hala burada olmuş olması aslında. Bunun devam etmesi de aslında bu büyüme stratejisinin bir bileşeni. Özellikle tabii bundan sonraki aşama için de dikkate alınabilecek olan bu yeni yatırımlar, kapasite genişlemesi vesaire, yani son faza geldiğinde zaten başka bir aşamaya gelecek diyorsunuz ama bir de bunun hava trafiği kısmı var ya. Hava trafiği kısmını da sormak istiyorum size. Çünkü tıkanmanın yaşanabileceği yerler orası. Yoksa siz burada istediğiniz kadar kapasiteyi genişletebilirsiniz ama hava trafiğinde uçuş sayısının belli bir aşamaya geldiğinde ya da pik saatlerdeki uçuş sayısını, geçen sefer sizinle konuşurken çeşitli güncellemelerle, hatta dünyada ilk olacak eş anda 4 fazlı operasyon yönetebilme imkanı olacak demiştiniz. Onların neresindesiniz şu an? Dediğiniz gibi aslında bir yerde bir kapasite var, bir de havada bir kapasite var. Bu ikisinin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Bu rakamları ulaştığınızda çünkü dünya havacılık tarihinde ulaşılmamış rakamları yönetiyor olacağız. Bunun aslında birinci ayağı bizim şu anda 3 tane bağımsız pistimiz var. 3 ana 2 yedek pist demiştik. Bunların eş zamanlı olarak iniş kalkışa imkan verecek şekilde paralel operasyonda yönetilmesi konusu. İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği dışındaki bütün operasyonu İGA yönetiyor. Ama hava trafiği devlet hava meydanları ve hava trafik kontrolörlerimizin sorumluluğunda. Burada da bu 3 pistin aynı anda paralelde kullanılabiliyor olması üzerine çalışmalar devam ediyor. Bu Avrupa'da ilk olacak. Avrupa'da üçlü paralel operasyon hiçbir havalimanında şu anda yok. Bu da tabii ki o söylediğimiz hava trafiğindeki kapasiteyi ciddi oranda arttıracak unsurlardan bir tanesi. Ama bu tabii çok fazla tarafın birlikte çalışmasını gerektiren bir şey. Yerdeki operasyonla havadaki operasyonun uyumu, tasarımı, gerekli yerlerde ilgili dataların birbiriyle konuşuyor olması, sadece Türkiye değil, Türkiye dışındaki hava sahasının yönetimini de bunun içine dahil etmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla Eurocontrol'ün de dahil olduğu, Devlet Hava Meydanları, Sivil Havacılık, Türk Hava Yolları, İGA'nın da bir paydaş olarak yer aldığı bu süreç aslında hızlı bir şekilde de devam ediyor. Burada kaçış rotalarının planlanmasından emniyet uyumlulukla ilgili bütün tedbirlerin, bütün senaryoların çalışılmasına kadar alt bir sürü çalışma şeyi var. Teknolojinin bununla konuşuyor olması, altyapının bununla gerekli alışverişi yapabiliyor olması gibi bir sürü alt şeyler var, süreçler var. Burada da benim gördüğüm aslında beklenen hızda ilerliyor. Eurocontrol de bu arada bu projeye çok önem veriyor. Onlar için de önemli. Geçtiğimiz ay içerisinde onların da dahil olduğu bir çalışmayla aslında birinci aşaması da tamamlanmış oldu. Bu senaryo analizlerinin tamamlandığı aşama tamamlanmış oldu. Ama dediğim gibi bu çok taraflı, çok kompleks bir proje olduğu için bir kesin tarih vermek çok kolay değil. Ama havacılık paydaşları olarak hepimizin aslında isteği bunun bir an önce tamamlanıp hayata geçmesi. Çünkü hava trafiğindeki kapasitenin daha iyi kullanılması demek aslında taksi sürelerinin daha kısalması demek.
Uçakların uçuşlarında daha iniş kalkışlarda belki daha az yakıt sarfiyatında bulunması demek. Daha az sıra beklemek demek. Uçuşların turnaround sürelerinin, uçakların yerde daha az zaman kaybetmesi demek. O anlamda da hem kapasiteyi arttıran hem de ekonomik olarak da ciddi verimlilik yaratacak ve aslında yolcu memnuniyetini de arttıracak bir proje. Selahattin Bey çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ederim. Finans Merkezi'nden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.